Merhaba, bugünkü videonun konusu artık biraz kabak tadı vermeye başlayan neden Nikon'dan Sony'ye geçtim ya da neden X'ten Sony'ye geçtim olacak. Şimdi bu videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü ilk kez çektiğimde ikinci kısımda sesle ilgili bir hata olmuş. Çoğu zaman dikkat etmeme rağmen ilk defa kameraya çarpıp kadrajı değiştirmişim. Biraz aksilik oldu. Ama bakalım bu sefer daha hızlı anlatabilecek miyim? 2-3 hafta önce biliyorsunuz A7R3 aldım. Hepinizle birlikte bu sevinci paylaştık. Hepiniz kutladınız, ettiniz. Neden A7 değil de A7R3 aldığımı sordunuz. Ben de onu anlatan bir video yaptım. Şimdi bugün neden Nikon'dan Sony A7R3 alarak Sony'ye geçtiğimi anlatacağım. Yani derdim neydi de Nikon'u bıraktım ve onca çabanın altına girip Sony'ye geçtim. Geçen sene 2017 Ağustos ayı civarında Sony A7R2 incelemesi yapmıştım hatırlıyorsanız ve aslında tamamen o incelemeye dayanan bir karar diyebilirim size. D850'nin çıkmasını beklerken Photokina 2016'da yapılmaktayken D850'nin Photokina'da duyurulacağını düşünüp bir tane D850'den beklediğim, olmasını istediğim özellikler videosu yapmıştım. Ondan sonra çok izlenen bir video olmuştu o dönemde. Sonra hemen 2 ay sonrası da D850'de çıkmayınca yeniden işte internette başka insanların da istekleriyle beraber birleştirerek yeni bir video yapmıştım. Şimdi orada ben D850'den beklediğim, olmasını istediğim, olacağını düşündüğüm özellikleri sizlere anlatmıştım. D850'de işte geçen sene Ağustos ayında çıktığında bahsettiğim özelliklerin bir kısmına sahip olarak çıktı. Ama birçoğuna da sahip olmayarak piyasaya sürüldü. Şimdi bu benim de o dönemde A7R2 incelemiş olmam ve Sony sistemlerin sunduğu özellikleri de görerek benim Sony'ye geçmek üzere bir karar vermeme neden oldu. Peki yani D850 beklentilerimi karşılamadı. D850 neden benim ihtiyaçlarımı karşılamadı? D850 kötü bir makine mi? Hayır, kesinlikle değil. Peki benim ihtiyaçlarım çok uç ihtiyaçlar mıydı? Hayır, değil. Zaten birçoğunu A7R2, A7R3 gibi makineler sağlıyor. Bu özellikler neydi? Fotoğraf, video ve genel özellikler olarak kısaca sıralayayım. Birinci olarak mesela genel özelliklerden. Pilleri USB'den şarj edebilmek büyük bir avantaj. Özellikle mesela Samsung telefonunuz varsa ya da herhangi bir Android telefonunuz varsa şarj cihazını takın, fotoğraf makinenizde şarj edin. Bir yandan şarj cihazınızı bir pil şarj ederken fotoğraf makinesi üzerinden USB şarj cihazıyla da ikinci pili şarj edebiliyorsunuz. Bu D850'de yok ve bu tarz küçük şeyler pratik manada bayağı kullanımını iyileştiren şeyler. A7R2'de en bayıldığım özelliklerden biri makineye yeni özellikler kazandıran aplikasyonlar yükleyebilme imkanıydı. Şimdi 3. nesil Sony kameralarla işte A7 III, A7R3 ve A9 ile beraber Play Memories sistemini makinelerden kaldırdılar ne yazık ki. Ama ileride umarım ekleyecekler tekrar. Makineye program yükleyebiliyorsunuz ve ben D850'de bunun olmasını istemiştim. Bu özellik eklenmedi. D850'nin üst bilgi ekranının tıpkı XE1'de olduğu gibi pikseller kullanan işte LCD ekran, yeni teknoloji, customize edilebilir bir ekran olmasını istemiştim. D850 böyle 20-30 senedir çıkan bütün makinelerde kullanılan 1980'lerden kalma Casio saat teknolojisi bir üst bilgi ekranı ile çıktı. Şimdi XE1 videosunu izlediniz. Çok güzel bir özellik. Customize edebiliyorsunuz ve gelecek orada. Bu makinede öyle bir LCD ekran yok. Üst bilgi ekranı yok ve olmayışı da aslında bir negatif bir özellik. D850'nin aynı tarz 2 tane hafıza kartı kullanması gerektiğini söylüyordum. Ya 2 tane SD kart ya da 2 tane XQD kart kullanması gerektiğini söylüyordum. Bu ne yazık ki böyle olmadı. Bir tane SD kart, bir tane de XQD kart kullanan bir makine yaptılar. Ve bence bu yapılabilecek en kötü şeydi. Ya 2 tane UHS-2 destekleyen SD kart koymaları lazımdı ki şu anda bayağı hızlandılar artık. Yani bir XQD kart seviyelerine geldiler. Dolayısıyla XQD kart gibi artık sadece Sony'nin ürettiği bir kart markasından da kurtulup SD kartla devam etmeliydi. Bunu da yapmadılar. Siz 2 tane ayrı set kartla dolaşmak zorunda bıraktılar sizi. Sony'lerde ve diğer birçok aynasız kamerada nasıl 2 tane SD kart takıyorsunuz? Bu büyük esneklik demek. Fotoğraf özellikleri. D850'de mesela ben özellikle vizörün geliştirilmesi gerektiğini, hibrit bir vizör olması gerektiğini söylüyordum.
ve bunun olmasını bekliyordum. İçerisinden histogram görebildiğimiz, çok daha fazla bilgiye ulaşabildiğimiz, tıpkı aynasız sistemlerde kullanılan elektronik vizör gibi hibrit en azından bir vizöre sahip olmalıydı D850. Ama ne yazık ki bu özellik eklenmedi. D850'de 9 fps fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama gidip bir bateri grip ve içerisine çok pahalı D5'in pilini koymanız gerekiyor ki 9 fps fotoğraf çekebilirsiniz. Ben 9 fps fotoğraf çekmeye her zaman ihtiyaç duyuyor muyum? Hayır. Ama A7R3 ya da A7 gibi makinalarla 10 fps fotoğraf çekebiliyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuzda kullanabiliyor olmak büyük avantaj. Ve bunu yapmak için ekstra başka bir pil, başka bir bateri gribe ihtiyacınız yok. D850'ye In-Body Image Stabilization'ın eklenmesini bekliyordum. Bu da olmadı ve bu inanılmaz büyük bir avantaj. D850 gibi Nikon F bayonet kullanan, işte 1950'den beri günümüze kadar bütün lensleri takıp kullanabileceğiniz bir kamerada vintage lensleri takıp hem de stabilize bir görüntüye bakıyor olma acayip bir avantaj olacaktır. Şimdi bu makinelerde bu avantajı yaşıyoruz ama D850'de o olmadı. D800 serisinden bir kamera almanızın bir nedeni de çözünürlüğüdür. Yüksek çözünürlükteki bir kameraya onu daha da yüksek çözünürlükte hale getirebilecek Pixel Shift gibi bir özelliğin mutlaka eklenmesi gerekiyordu. Pentax K1'de var. A7R3'e eklediler. Çünkü bunlar yüksek çözünürlükleriyle kullanıcıların beğenisini toplayan ve ihtiyacı yüksek çözünürlük olduğu için alınan makineler. Daha da yüksek çözünürlüğe ulaşabilmek için Pixel Shift gibi bir teknoloji varken bunu da eklemediler. AF Fine Tune sisteminin her lens için fokusladığınız mesafeye göre ayrı ayarlar kabul edilir bir sistem haline gelmesini, işte zoom lensler kullanıyorsanız zoom lenslerin atıyorum 4 ayrı odak aralığında ayrı değerler girilebilir bir sistem haline getirilmesi gerektiğini savunuyordum. Bu özellik de değişmedi. Ne yapıyorsunuz? Bir lens için bir tane sayı giriyorsunuz ki benim mesela Nikon'da kullandığım 24-70 hem 24'te hem 35'te hem 50'de hem de 70 mm'de başka sayılara ihtiyaç duyuyordu düzeltmek için. Şimdi Sony'de böyle bir sistem var mı? Yok. Ama buna da gerek yok zaten. Çünkü Sony bir aynasız kamera. Aynasız kameralarda otofokusu başka bir sensör üzerinden yapmıyorsunuz. Zaten fotoğrafı çektiğiniz sensör üzerinden yapıyorsunuz. Dolayısıyla AF Fine Tune gibi bir şeye ihtiyacınız yok. Bu büyük bir avantaj. Her test için gelen lensi benim AF Fine Tune yapmam gerekiyordu. Sony'de artık buna ihtiyacım yok. İhtiyaç duyduğum bir özelliği komple ortadan kaldırıyor. Video konusunda D850 otofokus mesela hala berbat. Canon'larda olan dual piksel otofokus sistemini getirmediler. Hala berbat bir şekilde ileri geri böyle şeyi arayarak, netliği arayarak fokus yapıyor. Netlik yapıyor. Ve öte yandan aynasız kameralar, özellikle Sony sistemler fokus konusu çok iyiler. Canon'da DSLR'lerde çok iyi. Ve böyle bir şey varken, böyle bir özellik ulaşabileceğiniz bir kamerada varken o D850'nin hunt etmesiyle uğraşmak istemiyorsunuz. D850 çıktı, focus picking eklediler. Sonra ne oldu? 4K'da focus picking yapamadığımızı öğrendik. 4K video çekerken. Niye öyle bir şey yapıyor? Bilemiyoruz. Burada da tekrar edeyim. Video konusunda da In-Body Image Stabilization mesela çok önemliydi. O eklenmedi. Bir elektronik stabilizasyon eklendi. Birazcık çözünürlükten ya da kaydettiğiniz alandan kaybederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama tabii ki de gerçek In-Body Image Stabilization gibi bir özellik değil. Bu da eklenmedi. Video çekerken Nikon'larda hala bir logaritmik profil yok. Bir tane flat profiliniz var. Ama bir logaritmik profil değil bu ve bununla idare etmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca flat profili içinde herhangi bir LUT yok. Sony'ler için özellikle DaVinci Resolve içerisinde Sony'nin S-Log 2'sini, 3'ünü otomatik şekilde düzgün bir görüntü haline çeviren bir LUT zaten programla beraber geliyor. D850'den beklediğim ama karşılanmayan onun yerine A7R3 ya da R2 gibi aynasız kameraların çok iyi zaten yaptığı özellikler bunlardı. Bunların üstüne bir de Sony'nin ya da diğer aynasız sistemlerin şöyle avantajları var. Onları da sayayım. Demin söylediğim gibi lenslere AF Fine Tune yapmanıza gerek yok. Elektronik vizör acayip büyük bir avantaj. Manuel fokus lenslerle fotoğraf çeken bir insan olarak görüntüye 12x zoom yapıp portresini mesela çektiğim bir insanın gözünde netliği elimle tam olarak istediğim noktaya denk getirip ondan sonra fotoğraf çekebilmek
Çok büyük bir özellik. Elektronik vizörde siyah beyaz fotoğraf çekerken hayal etmenize gerek yok. Zaten siyah beyaz görüyorsunuz fotoğrafı. Çok büyük bir avantaj. Siyah beyaz sokak fotoğrafı özellikle çekiyorsanız mesela. Sony'lerde LiveView'deki fokus sistemi ile vizörde gördüğünüz fokus sistemi arasında bir fark yok. Çünkü vizör zaten LiveView. İkisi arasında bir fark yok. Yani LiveView'i açtığınız fokus böyle berbat bir fokus haline geldi diye bir şey yok. Aynı fokusla devam ediyorsunuz. Sony kameralardaki Eye Autofocus muhteşem bir özellik. Özellikle portre fotoğrafı çekiyorsanız fotoğraf çekmenizde her seferinde gözün net olmasını ve size yakın olan gözün net olmasını sağlayan bir sistem. Nikon'larda böyle bir sistem yok. Nikon yüz tanıyabiliyor. Ama göz tanıyabilecek kadar ince detaylı bir otofokus sistemi yok. Özellikle de LiveView'de. Yine aynasız kameraların bir başka avantajı istediğim bayonete sahip lensi kullanabilirim. Özellikle de Canon lensler. Yani Nikon kameram var diye Canon lensleri kullanamama gibi bir derdim vardı. Şimdi Sony kamerama ben istediğim Canon lensi takabilirim ve üstelik MC11 gibi çok kaliteli adaptörlerle de neredeyse natif Sony lensleri hızlarında otofokus yapıp çalışabilirim. İşte bu acayip bir avantaj. Gidip mesela Canon'un 35 f1.4 L serisi, ikinci seri lensini alabilirim. Gayet olası. Ya da buradaki gibi sadece Canon'a üretilecek 85 1.2 gibi lensleri takıp kullanabilirim. Bu lens Samyang XP serisi 1.2 lens ve sizi temin ederim Nikon'a üretilmeyecek bu lens. Çünkü Nikon f-bayonet bir takım teknik sınırlamalara sahip. 1.2 çok fazla lens görmüyorsunuz. İşte bir tane 50-1.2 çok eski bir lens vardı ama 85-1.2 gibi bir lens yok. Çıkacağını da zannetmiyorum. Samyang'ın da bu lensi Nikon'a çıkaracağını zannetmiyorum. Çünkü bu lens 1,5 senedir falan şu anda piyasada ve halen Nikon versiyonu çıkmadı. Bir başka özelliği LiveView'in çözünürlüğü zoom yaptığınızda özellikle çok yüksek. Şimdi DS800'de ben biraz dertliydim o konuda. Zoom yaptığınızda LiveView'e çok bulanık bir görüntüyle çalışırdınız. DS850'de bunun düzeltildiğine, daha iyileştirildiğine eminim. Aynı zamanda yüksek ISO'da, 100.000 ISO'da bile LiveView'deki görüntüye baksanız çok temiz bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü sensörden gelen büyükçe bir datayı arka LCD ekranda temizce gösteriyor size Sony. Bu da büyükçe bir avantaj. Normal analoğa çektiğim filmleri dijital makinamla fotoğraflıyorum. Bunu yaparken de makro lens ve makro lensle fotoğrafını çekerek dijitale geçiriyorum. Dolayısıyla LiveView'deki görüntünün netliği benim için çok önemli. İşte Sony'ler bu konuda çok iyiler. D850'yi görmedim ama D800'de çok büyük bir sıkıntıydı bu benim için. Video özellikleri. Tartışmasız en iyi video şu anda mirrorless'larda ve hatta Sony'de. Sony'nin video otofokusu muhteşem, yumuşacık çalışıyor ve beklediğiniz gibi çalışıyor. Yani tam da böyle tahmin ettiğiniz yere fokusu atıyor. Videodaki ISO performans muhteşem. Sırf bunlar bile eğer video ağırlıkta kullanıyorsanız makinenizi Sony'ye ya da bir aynasız kameraya geçmeniz için büyükçe bir neden. Peki D850'yi almayarak hiç mi bir şey kaybetmedim? Tabii ki de kaybettim. D850'nin sunduğu birkaç avantajlı özellik vardı. Bunlardan en önemlisi bence sıkıştırılmış RAW fotoğrafının hakikaten de kayıpsız sıkıştırma yapıyor olması. Sony'lerde böyle bir seçenek yok. Ya uncompressed kaydediyorsunuz, sıkıştırılmamış RAW fotoğrafınızı böyle 80-90 MB bir dosya oluyor ya da kayıplı sıkıştırılmış RAW kaydedebiliyorsunuz. Nikon'larda ise sıkıştırılmamış, kayıpsız sıkıştırılmış ya da kayıplı sıkıştırılmış diye 3 seçeneğiniz var. Bunu kaybettim. Nikon'larda yine LiveView'de split screen ekranı ikiye bölüp fotoğrafta iki ayrı yere zoom yapıp atıyorum netliği ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle dik fotoğraf çekiyorsanız yakında ve uzaktaki iki ayrı detaya bakıp netliğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Sony'lerde böyle bir imkanım yok. Bunu kaybetmiş oldum. Pil ömrü. DSLR makinelerde pil ömrü zaten yüksektir. D850 de inanılmaz yüksek. Hatırladığım kadarıyla bir pilde 2000 civarında fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sony A7R3'te ve A7 bunu bayağı arttırdılar. 2 kat daha yükselttiler. Ama 700 civarında fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ben kendi testlerimde 1000 civarında fotoğraf çekebiliyorum. Yine çok çok iyi seviyeler ama
D850'de dediğim gibi bunun 2 katını çekebiliyorsunuz. Ve eminim aranızda çok daha fazlasını çekebilenler vardır. D800 ya da herhangi bir Nikon makinede fotoğrafı çektikten sonra zoom yapıp %100 büyüklükteki bakmak anlık bir iştir. Yani Sony'lerde olduğu gibi 2-3 saniye beklemezsiniz. Bu mesela Sony'de beni yavaşlatan şeylerden bir tanesi. Bir fotoğraf çektiniz, zoom'a bastınız, 2-3 saniye beklemeniz lazım. Sony kameralarda nedense manasız bir özelliği var. Fotoğrafı çektiniz, menülere girip çıkamıyordunuz eskiden. Şimdi girip çıkıyorsunuz ama birçok ayarı değiştiremiyorsunuz hala. A7R3'te, A7-3'te de bu şekilde. Menüler açılıyor gayet güzel. Eskiden olduğunun tersine. Ama birçok şeyi değiştiremiyorsunuz. Nikon'larda böyle bir şey yok. Bana çok garip geliyor o yüzden yani. D850 ISO 64'e, gerçek ISO 64'e inebiliyor. Bu ufak bir avantaj sağlıyor D850'ye. Mesela bu konuda bir kaybım var. D850'nin içerisine timelapse çekebiliyorsunuz. İntervalometresi var. Nikon'un bütün full frame kameralarında intervalometre var. Yani makineye herhangi bir şey takmadan timelapse fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ancak 3. nesil Sony kameralarda Play Memories uygulamasını makineden kaldırdıkları için artık uygulamayı yükleyemiyorsunuz. Ve bunlardan en büyüğü de timelapse uygulamasıydı. O artık kalktı. Bunun nedeni anladığım kadarıyla bu 3. nesil makinelerin içerisinde kullanılan işlemcinin mimarisinin farklı olması ve bütün yazılan programların tekrar yazılmasını gerektirmesi. İleride umarım bunu eklerler tekrar. Çünkü kilit 2-3 tane aplikasyon vardı. Onlara artık sahip değilsiniz. Bu aplikasyonlardan bir tanesi mesela focus bracketing'di. Şimdi D850 yapabiliyor bunu. Çok büyük bir özellik mi? Manzara çekiyorsanız bence öyle. Çünkü diffraction limitine girmeden alan derinliği arttırabilmenin tek yolu focus stacking yapmak. Ve D850'de bunu yapabiliyorsunuz. Ben ne yapmam gerekiyor A7R3'te? Gidip elle yapacağım bunu. Video konusunda D850'yi almayarak herhangi bir kayıp yaşamıyorum. A7R3 video konusunda çok ileride zaten. Onun dışında makinenin ergonomisiyle alakalı olarak biraz daha büyük ya da biraz daha değil mi? Bayağı daha büyük body olması nedeniyle daha rahat ele oturan bir gövdeye sahipti D850. A7R3'e battery grip takarak biraz o seviyelere ulaşıp rahatlayabiliyorsunuz ama body küçük. D850'nin arka butonları mesela aydınlatmalı. Gece çok büyük bir özellik. Bu kamerada öyle bir şey yok. Ezbere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve beğenmememe rağmen ayarları çok hızlı bir şekilde görebildiğiniz bir LCD ekranı vardı sonuçta. Bu kamerada nasıl yapıyorum? Live View'de alttaki küçük yazıları okuyup anlamaya çalışıyorsunuz. D850'de ise üstteki büyük ekrandan o anda hangi enstantane ISO ya da diyaframda olduğumuzu görebiliyorsunuz. Bu büyük avantaj. Evet, bugün neden Nikon'u bırakıp Sony'ye geçtiğimi, hangi özellikleri istediğim için Sony'ye geçtiğimi anlattım sizlere. Herkes için geçerli özellikler olmak zorunda değil bunlar. Herkes hep beraber her şeyi bırakın Sony'ye geçin diye bir durum yok. Kimse DSLR makineleri daha yeteneksiz bir hale getirmiyor. Yeni bir tane aynasız kamera çıktı diye. Ama aynasız kameraların total olarak sağladıkları özelliklere baktığınızda daha fazla değer kattığını görüyorsunuz sizin fotoğrafçılığınızı ya da videografırlığınızı. Dolayısıyla aynasızlara geçmek evet artık bence çok mantıklı bir hareket. Ve birkaç senedir çok mantıklı bir hareket. Ve dünyadaki genel hareket de zaten aynasızlara doğru yönelmek. Okey. Bugün size kısaca neden Nikon'u bırakıp Sony'ye geçtiğimi anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Beğenmediyseniz de dislike yapın. Çok beğendiyseniz de lütfen paylaşın. Kanala hala üye olmadıysanız lütfen üye olun. Daha çok video atmaya çalışıyorum bu aralar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.